Aleyna rapçi sevgilisi sonra eski sevgilisini diğer sevgilisine kışkırtıyor falan böyle. Ne zaman biz bu hale geldik? Saçma sapan, hiç alakasız bir şekilde çarpık, iğrenç ilişkiler. Bu toplumu böyle beslerseniz kahroluyorsun ya. Gencecik bir çocuk neye kurban gittiğini bilmiyoruz. Peki onun anasına bir sorsanıza, bir babasına. Okullarda da şiddet olayları arttı. Nasıl bu çeteler bunları avlıyor? Nereden buluyorlar bu silahları? Ayşe Hanım biraz durabilir miyim? Bas bas bağırıyorum ya. Allah rızası için şu kesintisiz eğitimden vazgeçin. Sistemin içerisinde var olmaması gereken çocukların sistemin içerisinde var olarak çeteleşmeler, gruplaşmalar, tehditler, şantajlar. Ya öğretmen öğretmenliğini yapamıyor Ayşe Hanım ya. Öğretmeni tehdit ediyorsun sınıf. Önümüzü iliklerdik biz eskiden öğretmeni görünce. Şimdi ne oldu? Anneler, babalar yetersiz. Sizin haberiniz var mı geçen yıl Türkiye'de kaç tane kadın öldürüldü? Kaç bin hocam? Yine yaklaşık. Bin. 2045'te insan nesli bitiyor. Manevi olarak insanlarımızda ciddi bir boşluk var. Peygamberimizi hayattan dışlamaya çalışan, özür diliyorum, geri zekalılar var. Allah'tan korkun ya. Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Şahane bir konuğum var. Zekeriya Efiloğlu hocam bizlerle beraber. Hoş geldiniz hocam. Sonunda konuştuk. Siz şahanesiniz. Dilim sürçtü. Yani olur mu? Uzun zamandır hayalimdeydi Ayşe Hanım benim ne zaman çağıracak diye. Çok teşekkür ediyorum. O şeref o gün bize. bugünmüş. O şeref bize ait. Ben uzun süredir de almak istiyordum. Bir türlü denk getiremedik. Kısmet. Antep'teydiniz. Gaziantep'te yaşıyorum. İşim oralı. 33 yıldır oradayım. Aslında orduluyum ama artık emekli oldum. Tamamen kendi işlerimi yapıyorum. Ama Antep'ten de kopamıyoruz. Artık oraya yerleştik. Tabii anne baba ayrılınca ben bir karar vermek durumunda kalmıştım. Verdiğim karar neticesinde de dedim oraya yerleşeceğim. Artık oradan devam edeceğim dedim. Bir karar vermek gerekiyordu çünkü. Yoksa ailem İstanbul'da oturuyor benim. Evet. Ailem annem Alemdağ'da, babam Sultanbeyli'de oturuyor. Peki o kararları vermek kolay olmuyor aslında değil mi? İnsanlar nasıl? 30 yaşına kadar benim için de çok zor oldu. 30 yaşına gelince hepsiyle helalleştim. Hepsini bıraktım. Dedim ki ya bu ne ya? Çocuğun bir tanesi sakalı uzun bir adama demiş ki ya dedeciğim demiş bir şey sorabilir miyim? Sor demiş. Akşamleyin yatarken o sakalı demiş yastığın altına mı koyuyorsunuz üstüne mi? Adam o günden sonra bir daha uyuyamamış. Dedim ya ne tutacağım aklımda yüreğimde. Saldım çayla gitti. Yani insanlarımızın en çok yaptığı hata budur Ayşe Hanım. Mesela hep anlatılır ya şu bardağı tutabilir misiniz bir 5 dakika? Bir kaldırır mısınız bardağı? Bir 5 dakika tutsanız onu öyle. Tutar mısınız? Tutarım da yorulurum. Bir saat? Bir süre sonra böyle artık ağırlaşır. Bir günde tutarsınız onu. Evet. Ama bir gün sonra kolunuzu keserler, kangren olur. Ben de diyorum ki aklında, kalbinde sana ağırlık veren, sana yük olan şeyleri niye tutuyorsun? Deli misin sen? Sen kafayı mı yedin ya? İnsanın aklındaki o düşünce ağırlığından daha büyük bir ağırlık yok. O kalbine o çöreklenen acılardan daha büyük bir acı yok. Zannediyorlar ki efendim hayatla mücadele ediyoruz. İnsanların dertlerini çekiyoruz. İşte karşılıyoruz. Atıyor buraya. Burayı tabiri caizse bir çöplük gibi kullanıyor. Daha sonra burası doluyor. Dolduktan sonra ne oldu? Kapkara oldu. Sevgili peygamberimizin bir hadisi var Ayşe Hanım. İnsan vücudunda diyor bir organ vardır. O organ iyi olursa tüm vücut iyi olur. O organ kötü olursa tüm vücut kötü olur. Dikkat edin o kalptir diyor. Şimdi kalpte eğer diyor oraya bir kötülük atarsanız ya da bir acı yüklerseniz ya da yanlış bir şey yaparsanız oraya yüklerseniz o birikir kocaman kapkara katran gibi olur. Katran gibi olduktan sonra simsiyah olur ve orada duygu üretmez. Aynen bildiğin ruh gibi olursunuz yani monoton olursunuz. Ben de diyorum ki bırakın şu ağırlıkları, bırakın şu sıkıntıları, bırakın şu dertleri. Hazreti Ali'ye sormuşlar bir gün. Demiş ki adam bir tanesi benim çok derdim var, çok sıkıntılarım var, çok problemim var. Ne yapayım demiş. Hazreti Ali de demiş ki ya sen doğarken bu dert seninle beraber geldi mi demiş. Yok demiş. Peki demiş ölürken seninle beraber gidecek mi? Yok demiş. Peki doğarken seninle gelmeyen, ölürken de seninle gitmeyecek derdi niye taşımaya devam ediyorsun demiş. Yani benimki o hesap. Ben 30 yaşında hepsiyle helalleştim. Attım bir kenara. Ondan sonra önüme bakıyorum. Ve o karar almak. İnsanlar bazen bazı şeyleri abartıyorlar. Bazı kelimeleri de abartıyorlar. Öyle çok beylik cümleler kullanınca, büyük cümleler kullanınca zannediyorlar ki o falan falan. Yok öyle bir şey ya. Abartmayın. İşte neymiş o? Helalleşemiyormuş. Neymiş o? Bırakamıyormuş. Bırakma. Affetmek zor bazen hocam. Bırakma Ayşe Hanım. Tutmak. Mesela biz toplum olarak da acıyı seviyoruz. Ondan besleniyoruz bence. Acıdan doğru söylüyorsunuz. Ben onlara diyorum ki sen diyorum ölmüşsün. Sen 20 yaşında, sen 30 yaşında ölmüşsün. Biz seni 80'de gömeceğiz diyorum. Ölüyor.
Duygularını öldürüyor, aklını öldürüyor, kendini öldürüyor. Zannediyor ki yaşıyor. Aslında nefes alıyor sadece. Duygularını öldürmüş, düşüncelerini öldürmüş. Ondan sonra ben diyor yaşıyor. Yaşamıyorsun sen. Sen sadece nefes alıyorsun. Biz seni 80'de, 70'te toprağa gömüyoruz. Öldürme kendini diyorum. Sen çok kıymetlisin. Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Eşrefi mahlukat diyor. Kime diyor? İnsana. Ve akabinde de tam zıttını söylüyor. Ne diyor? Belhum adal diyor. Yani hayvandan bile kötü. Hayvandan bile aşağı olanlar var. Aşağılık yaratıklar. Ama eşrefi mahlukat var. Nedir o? Yaratılmışların en şereflisi. Diyorum ki ya Allah seni en şerefli varlık olarak yarattı. Sen deli misin ya? Aklını mı yedin sen ya? Çocukların için, ailen için, kendin için en çok da etrafın için, anne baban için, öz saygın için. Ya bırak bunları ya. Hayatı güzel yaşa, dolu dolu yaşa. Ha bu bir bencillik, bu bir egoizm, bu bir narsizm değildir ha. İnsanlar bunu yanlış. Ne kadar da ego. Hayır. Ben etrafıma iyi olmak istiyorsam önce benim iyi olmam lazım. Mesela uçağa bindik. Hiç türbülansa girdiniz mi bilmiyorum. Muhakkak herkesin başına gelmiştir. Vallahi bir türbülansa girdim. Şeye gidiyordum. Amsterdam'a, Hollanda'ya. Aman Allah'ım ben öyle bir şey görmedim. Uçak bildiğiniz 5 kat aşağı indi. O insan aklından her şey geçiyor o an değil mi? Aman aklından bir aklın gidiyor ya. Evet. Akıl kalmıyor. Gidiyor. Mesela maskeler iniyor. Anons geliyor. Ne diyor? Maskeyi diyor önce kendinize takınız. Neden? Sen nefes almazsan kimseye nefes olamaz Ayson. Bu bencillik, bu narsizm, bu egoizm değildir. Karıştırıyorlar. O ayrı bir şey. Ama önce kendini tedavi et ve aklına, kalbine ağırlık yapanları ne yap? Bir kenara bırak. Öğretmenin bir tanesi bir deney yapmış. Demiş ki ertesi gün herkes 1 kilo patates getirsin. Herkes ertesi gün 1 kilo patates getirmiş. Getirdikten sonra demiş ki şimdi affedemediğiniz, unutamadığınız kim varsa onun ismini patateslerin üzerine yazın demiş. Kimisi bir patatesin üzerine yazmış, kimisi 2 tane yazmış, kimisi 3 tane. Şimdi demiş deneyin 2. aşamasına geçiyoruz. Herkes bu patateslerle her gün okula gelecek demiş. 1. gün o patatesler ağırlık yapmamış. Ama 2. gün ağırlaşmaya başlamış. 3. gün daha ağır olmuş. 4. gün daha ağır olmuş. 5. gün kokmaya başlamış. Öğretmen demiş ki bakın 1 hafta bile dayanamadınız. Patatesleri koydunuz. Peki demiş o kalbinize, aklınıza affedemedikleriniz, unutamadıklarınız, sürekli aklınızda, kalbinizde tuttuklarınızı bir ömür niye tutuyorsunuz demiş ya. Ben de diyorum ki Aysun Hanım, mesela affetmek kelimesini hep anlatırlar ya. Evet. Diyorum ki affetmek karşı tarafı affetmek değildir. Kendini azat etmektir. Kendini azat et diyorum ya. Kendini affet. Bırak. Nereye giderse gitsin. Benden uzak olsun. Mızrası udan olsun. Yani benimki öyle bir hesaplar. Nereden bir girdik bu kadar hızlı? Evet evet ya yok güzel. Demin şey dediniz ya hani kendi maskesini taksın. Evet. Hani önce insan kendi. Nefes Biz- almazsan nefes olamaz. Evet biz kendimizden vazgeçiyoruz sanki ya. Tabii. Biri için kendimizi çok mu feda ediyoruz? Yani her şey için ilişkiler olabilir, arkadaşlıklar olabilir. Çok mu fedakarız? O dengeyi bulamıyor muyuz? Bizde vardır o. Ya benimsin ya kara toprak diye başlarız. Acıların çocuğu. Bazen o olmadığı zaman kendimizi dediğiniz gibi ifrat ve tefrit deriz biz buna. İfrat, tefrit. Bazen en yukarıda, bazen en aşağıda. Bu bizim inancımıza çok kıymetli 2 tane kelime. Ama bunun ortasını da söylemiş aslında inancımız. Demiş ki vasat ümmet olun. Orta yol. Ama dediğiniz gibi bir bakıyorsunuz. Mesela birine aşık oluyor. Aman ya Rabbim. Birisiyle arkadaşlık yapıyor. Aman ya Rabbim. İşte bir işe giriyor. Aman ya inanılmaz bir vericilik. Ben diyorum ki bakın duygularını, hislerini ya da senin için önemli olan şeyleri ya da ne bileyim senin için gizli olan şeyleri dostluk adına her önüne gelene saçma. Çünkü insanlar dedim iyi günde dostluk adına saklar ama kötü günde açık arttırmaya çıkartır dedim. Senin bütün ipliğini pazara sunar. Doğru. Deli misin sen dedim ya. O yüzden ne yap? Dikkatli ol. Evet sular seller. İnsan aşık olduğu zaman elbette hani gözün hiçbir şeyi görmez. Ya tamamen at gözlüğü gibi oraya bakarsın eyvallah. Bu aşkın ilk başlardaki şeyidir. Nedir o? Vücuttaki hormonların değişimi. Hadi diyelim ki böyle oldun. Ama bu 6 ayla 1,5 yıl içerisinde normal seviyesine iniyor zaten. Sen normal işte bir erkek bir kadın olacaksın. Adın Ahmet, adın Mehmet, Ayşe falan. O yüzden abartma. Bazı şeyler yani her şeyin Aysu Hanım her şeyin fazlası zarar. Fazlası zarar. Her şeyin ortası karardır. Biz buna ne diyoruz? Yani haddinden fazla şiddet gayedeki hikmeti yok eder.
Tekrar söyleyeyim mi? Haddinden fazla şiddet gayedeki hikmeti yok eder. Haddinden fazla yumuşaklık da gayedeki hikmeti yok eder. Ne kadar doğru. Ortasını bulacaksın. dengeyi O yüzden götürmek. abartmaya gerek yok. Seviyor musun? Sev tabii ki. Dibine kadar sev. Ama sınırların olsun. Ve artı sen o sınırlarında karşı tarafa ihlal ettirme. Çünkü niye? Yarın bir gün salya sümük sen ağlayacaksın. Öyle. Ama şu anda da hani o sevgi bitti diye sonra aldatmalar, boşanmalar da çok arttı mesela. İstatistikler söylüyor, ben değil. Bu kadar arttı. Herkes artık yani olmuyor. Sevgi de bitti, aşk da bitti. O dediğiniz aşk bitiyor. İnsanlar aşkı biten bir şey olarak anlatıyorlar. Aşk bitmez. Zekeriya Efiloğlu Bana Aşkımızı Anlat kitabının yazarı, bir yazar tanıdığım var benim. 2015 yılında bir Lütfen. kitap yazdım. Evet. Aşkı biten bir şey olarak anlatanlar maalesef şu dünya düzeninin, kapitalist dünya düzeninin söylemiş olduğu söylemlerdir bunlar. Çünkü her şeyi tüketme üzerine kurulu bir sistemde yaşadığımız için her şeyi tüket. Çünkü stabil gitmesi, uzun soluklu olması bu düzenin, bu sistemin işine gelmiyor. O yüzden Allah'ın yarattığı en güzel duygu olan aşk duygusunu da biten bir şeymiş gibi anlatıyorlar. Aşk bitmez. Ne olur? Evrilir. Aşk neye evrilir? Saygıya evrilir. Aşk güvene evrilir. Aşk sadakate evrilir. Aşk şefkate evrilir. Aşk merhamete evrilir. Aşk problemlere evrilir. Aşk borçlara evrilir. Aşk çocuğa evrilir. Böyle anlatsanıza. Aşk evrilir, şekil değiştirir, boyut değiştirir. Şimdi mesela çocuğunuzun meyvesi değil mi? Aşkınızın meyvesi değil mi çocuk? Çocuk tabii. Ne oldu hani aşk bitmişti? Çocuğunuz var. Borçlarınız var, sıkıntılarınız. Hani evleniyoruz, mutluyuz diye gelin arabaların önüne yazıyorlar. Yok. Evlilik problem çözme sanatıdır. Ne kadar iyi problem çözersen o kadar iyi evlisin demektir. Yani evlendiği zaman biz mutlu olacağız, aman harika bir hayat yaşayacağız falan filan, milleti kandırmayın yani. Evlilik, iki insan evlendiği zaman iyi problem çözebiliyorlarsa onlar mutlu bir şekilde ömür boyu devam edebiliyorlar. Ama problem çözemeyince o evlilikler bitiyor. Aşk bitmiyor. Aşk evrilmiş. Mesela saygı duyuyorsunuz bir ömür. O ilk başta avuçlarınızı terleten, karnınızdan kelebekler uçurtan, tabiri caizse bir at gözlüğü gibi ondan başkasını görmediğiniz, günün 24 saatinin 23,59 dakikasını onunla geçirdiğiniz o zaman dilimleri ne oluyor? Hormonal düzeyde ne oluyor? Seviyesine iniyor. İnince insanlar normal haline geliyor. Bunu anladıktan sonra peki aşkımız mı bitmiş oluyor? Televizyon diyor ki aşkım bitiyor. Dizi diyor ki aşkım bitiyor. İşte bazen bakıyorum internette bu işi bilmeyen insanlar ne bitiyor ya? Bitmiyor. Evriliyor desene. O zaman ne olacak? Aşk ömür boyu sürecek. Kelime olarak aşk değil. Aşkın vücut bulduğu halini söyleyeceksin sen. Mesela güven. Mesela saygı. Evinizin içinde saygı var mı? Evinizin içinde şefkat var mı? Merhamet var mı evinizin için? İletişim var mı? Doğru iletişim. Sohbet var mı? Paylaşmak var mı evin için? Bu aşktır işte. Aşk nedir? Hormonal düzeyde insan vücudunda işte bir takım hormonların yükselmesi, alçalması neticesinde ortaya çıkan hal. Allah'ın yaratmış olduğu en güzel duygu. Yani spesifik olarak Allah'ın yarattığı her zerrede, kürede, eşyada, nesnede sanki Allah'ı görüyormuş gibi sevmek sevginin adıdır ama spesifik olarak neye yönelmişse bu aşktır. Mesela karşı cinse aşktır. Evet. Mesela ben bir kadını seviyorsam karşı cins. İşte o müşahhaslaşmıştır. Yani onda en aşkın hale gelmiştir. Yani sevginin nirvanasıdır aşk. Mesela çocuğunuzu aşkla sevebilirsiniz. Eşinizi aşkla sevebilirsiniz. İşinizi aşkla yapabilirsiniz. Allah'ı aşkla sevebilirsiniz. Arabanızı aşkla sevebilirsiniz. Atınızı aşkla sevebilirsiniz. Köpeğinizi aşkla sevebilirsiniz ama aşkım diyemezsiniz. Kedinizi aşkla sevebilirsiniz ama aşkım diyemezsiniz. Evet. Çocuğunuza aşkım diyemezsiniz ama aşkla sevebilirsiniz. Bu duygunun adıdır aşk. O yüzden aşk bitmez. Aşk evrilir. Evrilir. Evet. Hocam hani biraz önce de dediniz ya, ifrat tefrit. Evet. Tam o ortayı, vasatı, dengeyi bulmak lazım. Mesela bu aşkta da ya çocuğuna, eşine çok aşık oluyor. O çocuğa kendine adıyor ya da çocuktan da vazgeçiyor. İşte bunlar var. Mesela Adamak, hani çocuğuma adadım, saçımı süpürge yaptım ya da çocukla hiç ilgilenmiyor. çok doğru söylüyorsunuz. Bu çok büyük bir hastalık. Son zamanlarda duyuyorum ben mesela erkeklerden. Diyor ki çocuğumuz olduktan sonra beni unuttu diyor mesela. Erkekler şöyledir. Erkekler ilgiyi severler. Erkeklere azıcık ilgiyi kestiğin andan itibaren erkekler hemen şikayet etmeye başlar. Mızmızlık etmeye başlarlar. Nazlanmaya başlar. Halbuki erkek eşinin işte o hani çocuğuyla o ilgisi var ya. Çünkü neden o çocuğuyla ilgi biliyor musunuz? O da hormonal bir şey. Mesela insan vücudunda Allah'ın doğal olarak yaratmış olduğu hormonlar var. Nedir o? Serotonin. Nedir o? Oksitosin. Nedir o? Dopamin. Nedir o?
Endorfin. Şimdi oksitosin denilen bir hormon var. Oksitosin denilen hormon kadın doğum yaptığı zaman ortaya çıkan hormonun adıdır. Düşünsenize karnınızda bir varlık var ve sizi 9 ay boyunca hayatı size zindan etmiş. Ay. Sürekli tekme atıyor Evet. bir taraftan ve doğum yapıyorsunuz. 15 litre kan veriyorsunuz. O bir tekme bir kaburga kemiğini kırmaya eşdeğer. Böyle bir varlığı sevemezsiniz. Ama Allah öyle bir hormon yaratıyor ki sizde. Oksitosin, bağımlılık hormonu. Son zamanlarda uzmanlar ona diyor ki aşk hormonu, bağlılık ve bağımlılık hormonu. Ne oluyor? İşte bu hormon. Sonra ne oluyor kadın? Çocuk olduktan sonra eşiyle tamamen ilgi ve alakayı kesip çocuğuyla ilgilenmeye başlıyor. Ama bunun tam tersini yapıp arabasıyla ilgilenen erkekler de var. Bunun tam tersini yapıp işte dışarıda, mutluluğu dışarıda arayan, futbolda arayan, işte arkadaş ortamlarında arayan, kahve ortamlarında arayan, çok tasvip etmiyorum, barlarda, oralarda, buralarda arayan, gece hayatında arayan insanlar da oluyor. Ne oluyor? Bu sefer oraya evriliyor, oraya kayıyor. Niye? Çünkü biz sahip olmakla ait olmak kelimesinin yerini değiştirdik Aysu Hanım. Neden? Mesela evlendiğin zaman diyor ki bizde sahip oluyorum. Neye? Kadına sahip oluyor. Erkeğe nasıl artık benim oldu diyor. Tapulu işte karım ya da tapulu kocam diyor. İşte Öyle düşünüyor tapusu zihni, bende diyor. bilinçaltında, evet. Halbuki aşk sahip olmak değildir. Aşk ait olmaktır. Ben ondan bir parçayım demektir. Aşk hemhal olmaktır. Aşk bir ve bütün olmaktır. Neyi sahip oldun sen? Ben ona aitim diyebilmektir aşk. Ben ondan bir parçayım diyebilmektir evlilik. Ama biz bunu diyemiyoruz. Hemhal olabilmektir. Boşluklarını onda tamamlamaktır. Boşluklarını onda tamamlamak, eksikliklerini onun için törpülemektir aşk. Böyle yapmıyor. Ama bazen de erkekler annesi gibi görüyor artık evlendiği kadını. Görevini yaptı, çocuğu da doğurdu, yemeğini Ama burada yapsın. kadınların da biraz özür diliyorum. Ben hem mesela kadınları anlatırım, erkekleri anlatırım ama mesela burada kadınların da suçu var. Mesela nedir suçu? Kadınlarımız çok çabuk kendini bırakıyorlar. Kadınlarımız çok çabuk dediğiniz gibi anneleşebiliyorlar. Annelik duyguları çok baskın olabiliyor. Mesela örneğin gündelik hayatın içerisinde Ayşe Hanım, siz de biz de çalışıyoruz. Siz de Tabii. çalışan insansınız, biz de. Dışarıda bir sürü güzel görüyoruz. Eve gidiyoruz. Ben bununla mı evlendim diyor. Kadın da erkek de. Kadın erkeği yok. O yüzden ne yapmamız lazım? Bizim evlenmeden önce hani ben o kelimeyi sevmiyorum ama söyleyeyim. Flört denilen o iğrenç kelimeyi sevmiyorum. O kelime yani flört gibi yaşamak lazım evliliği. Kaybedecekmiş gibi. O her an. heyecanı. Bak hemen sahip. O senin malın değil. Sen onun için bir anlam ifade eden, ona ait olduğun bir değersin, bir parçasın. Çok kıymetli bir yansın, bir yönsün. Öyle bakmak lazım. Öyle bakmıyor. O nasıl olsa benim malım diyor. Mal gibi görüyor. Özür diliyorum. Kadın, erkek birbirine. Öyle bir şey yok. Sanki hani şöyle düşün. Avucunuzun içinde bir kuş var. O kuşu bırakmak istemiyorsunuz. Kuş elinizi açarsanız sanki kaçacakmış gibi. Böyle pırpır eder ya kalbiniz. İşte evliliği böyle yaşamak lazım. Pırpır edecek kalbiniz. Bunu yapacak, bunu arttıracak ritüeller var. O ayrı mevzu. Ama işin özeti budur. Yani Nasıl aşk hocam? Nasıl? Onu yapacak. Nasıl? çok kolay. Mesela Mesela. bugün günümüzde evlilik Ben sizin yerinize sordum. Hanımlar dedi. Bugün günümüzde evliliklerde en büyük problem nedir biliyor musunuz? İki tane ev arkadaşına dönüşen iki tane varlıktır. Erillik ve dişillik konularının maalesef erkeğin ve kadının üzerindeki olumsuz sirayetidir. Yatak odalarının ayrılmasıdır. Tenlerin uzaklaşması duygusal boşanmadır. Yatakların ayrılması duygusal boşanmanın gerçekleştiği anlamını taşır. O nefrete dönüşüyor ya, o kavgalar, tartışmalar artık benim için nefrete dönüşünce çocuklar için evlilik yürüyor'ya dönüyor. Türkiye'deki en yaygın evlilik modelidir bu dediğiniz. Türkiye'deki en yaygın evlilik modeli çocuğum için katlanıyorum evlilik modelidir. bize de Ama çok biz ne diyoruz? geliyor Mesela işte. nasıl artacak? Diyorum ki bakın. Üçüncü şahısları mutlu etmek için yaptığınız bir takım eylemler var sizin evin içinde. Nedir o? En güzel elbiseleri dikkat edin hep üçüncü şahısları mutlu etmek için giyersiniz. Nerede? Arkadaş ortamlarında, pasta kek ortamlarında, düğünlerde, dışarıda. Peki eşini mutlu etmek için giydiğin özel kıyafetlerin var mı senin? Aynı şeyi erkek ve kadın için söylüyorum. Mesela evin içerisinde üçüncü şahısları mutlu etmek için sizin odalarınız var. Misafir odalarınız var sizin. Misafiri mutlu edeceğiz. Hatta bazen üzerine abartıp örtü örtenler var. Of, hiç açmıyorlar. Niye misafir gelecek? Ya misafir mi mutlu olacak? Sen mutlu ol. Evin içini bir kere öncelikle bir dizayn etmeleri lazım. Ben şunu demiyorum. İşte her gün yemeğe çıkın. Her gün yemeğe mi çıkılır ya? İşte her gün çiçek getir. Her gün çiçek mi gelir ya? İnanın abartıyorlar. Vallahi yalan söylüyorlar. Ve insanlara da yanlış örnek oluyorlar. Her gün yemeğe de çıkılmaz. Her gün çiçek de getirilmez.
Böyle bir şey yok. Böyle bir ekonomik dünya yok zaten. Ama öyle bir şey modda ki kadınlara öyle bir şey yüklüyorlar ki sana çiçek getiriyor mu her gün? Ve benimki getiriyor. Ya bırakın Allah aşkına ya. Her gün çiçek getirmek değil. Arada hatırlanmak daha kıymetlidir. Ara sıra hatırlamak. Evin içerisinde o yatak odalarını bir dizayn etmemiz lazım bizim bir kere. Evliliğin başlaması için cinsellik gerekmiyor. Ama günümüzde ne yaptık biz? Bütün yatayları dikey hale getirip evlilik öncesinde harcadığımız için çocuklarımızı sağlıklı bir şekilde hani anlaşın, konuşun, işte hasbihal edin, üçüncü şahıslara davranışlarına bakın. Nasıl yürüyor, nasıl konuşuyor, ne yapıyor bir incele diye evlilik öncesinde sağlıklı geçirilmesi gereken en az 6 ay en fazla 1 yıl maalesef bize sağlıklı geçirilmediği için yataylar dikey hale getirildiği için anne ve baba zinhar çocuklar bir an evvel evlensin istiyor. Çünkü artık helal ve haram dengesini şaşırttık. Ben diyorum ki el ele bile tutuşmayın diyorum. Ne el ele tutuşmaması ya? Ne el ele tutuşmaması? Üniversitelerin önlerine bakın. Dışarıya bir bakın Allah aşkına ya. Ama ne hale gelmiş yani ahlaksızlık almış başını gitmiş. Helal haram dairesi yok. Ben diyorum ki helal ve haram dairesinde görüşün. Evlilik öncesi iyi gitmiyor. Sonra ne oluyor? Evlilik öncesi bitirilenler evlendikten sonra bitmeye başlıyor. Ya sen evlendikten sonra yapacaklarını evlenmeden önce niye yapıyorsun ya? Hangi akla hizmeten yapıyorsun? Hadi hangi pedagojik düşünceye göre yapıyorsun? Doğru. Hangi helal haram dengesine göre yapıyorsun? Evleniyorsun, sen bitiyorsun. Yatak odaları. Ne oluyor? Alışkanlığa dönüşüyor. Ne yapman lazım? Ne yapman lazım? Orada da ifrat ve tefrit dengesini bozmadan son zamanlarda inanılmaz iğrenç göndermeler yapılıyor. Hayır. Asla orada da ifrat ve tefrit dengesini açmadan kadın kadınlığını, erkek erkekliğini bilecek ama o yatak odasını güzelleştireceksiniz. Çünkü niye? Evlenmeden önce evet cinsellik gerekli değildir ama evlendikten sonra cinsellik %75, %80, %90 bazı ailelerde %100 gereklidir. Ne yapacaksınız burayı? Çok özür dilerim. Ne yapacaksınız burayı? Burayı canlı, diri bir halde sürdüreceksiniz. Peki görücü usulüne nasıl bakıyorsunuz? Görücü usulü evlilikle ilgili bir cümle kullanmıştım. Millet bana kızmıştı. Ben de demiştim ki anlatmak istediğimi anlamadılar. Dedim ki bakın görücü usulü evlilik gerici usulü evliliktir. Kızdılar bana. Niye böyle söylüyorsun Ne demek? diye. Dedim ki bakın görücü usulü nedir? Şudur. Annem ve babam benim için bir hanımefendi ya da bir beyefendi seçsin. Doğru mu? Siz böyle mi anlıyorsunuz görücü usulü? Kızla erkekle hiç görüşmeden, hiç konuşmadan annenin ve babanın kız veya erkekle görüşmesi diye anlıyoruz. Doğru mu anlıyoruz? Ya eski zamanda öyle. Şimdi biraz vakit geçirmeleri de gerekiyor. Yani tanımaları lazım. O değil mi? görücü mü oluyor? Görüyorlar. İşte o görücü olmuyor işte. Ne oluyor? Ya da eğer Flört şunu şöyle algılıyorsanız, annem babam benim için kız baksın, ben bakmayayım diye algılıyorsanız bu bir seçimdir. Ama bizim ülkemizde bakın görücü usulüye yüklenen anlam yanlıştır. Şunu söylemek istiyorum. Annem baban sana bir kız bakar. Annem baban sana bir kız beğenir. Beğendikten sonra sen o kızla az evvel bir önermede bulundum. En az 6 ay en fazla 1 yıl dedim bakın. Altını çizerek söylüyorum. 1 yıldan fazla uzatmayın. 6 aydan önce de evlenmeyin. Niçin? Ya psikopatla mı evlendin? Narsistle mi evlendin? Kişilik bozukluğuyla mı evlendin? Kiminle evlendin sen ya? Bir baksana sana davranışlarına değil. Üçüncü şahıslara davranışlar. Yemekte nasıl davranıyor? İnsanlara nasıl davranıyor? Karşılaştığı esnafa nasıl davranıyor? Sinemada nasıl davranıyor? Tiyatroda nasıl davranıyor? Ona baksana. Bakmıyor ona. Ne oluyor? Ondan sonra yanlış. Eğer buysa hani annem babam beğensin ben de onunla tanışayım. Bu görücü usulü değil ki. Görücü usulü benim bildiğim görücü usulü işte kızın veya erkeğin yerine annenin ve babanın damat veya gelin seçmesi. Bu yanlıştır. Ben neyi öneriyorum? Evet anne baba çocuğa önermede bulunsun. Ya soyunu sopunu bilsin ama en azından. Şimdi hırlıya hırsıza da gitmesin kız. Bilmez mi? Hani anne bak böyle bir kız var En ama çok bir bunu tanışın. söylüyorum. En çok bunu söylüyorum Ayşe Hanım. En çok bunu söylüyorum ya. Bakkala gidin, çakkala sorun, kasaba sorun, manava sorun. Bu nasıl bir şeydir ya? Kimle evleniyorum ben diye. Bir sorun. Annenin babanın eğer sizin adınıza seçim yapmasıysa eğer görücü usulü anladıkları tamam seçim yapabilir. Ben buna bir şey demiyorum. Ama damadı ve gelini gerdek odasında, yatak odasında yani evlendikleri zaman zifafta görüyorsan kusura bakma ben buna karşıyım. Damat ve gelin birbirini hiç görmeden, hiç tanışmadan, hiç konuşmadan ama yanlarında üçüncü bir şahıs olmak üzere bizim inancımız onu söylüyor. Bizim inancımız onu söylüyor. Bir kadınla bir erkeğin görüşmesi, tanışması niye? Helal haram dairesi diye bir şey var. Açık alanlarda Helal var beraber. Ayşe evet. Hanım. Helal var. Tabii. Haram var. Zina var. Yaklaşmayın var. Yapmayın. Ne oluyor? Ya sen nasıl yaparsın bunu?
Yapmamak lazım. Bunu telkin etmemek lazım. Konuşuyorsun. Tamam, evlen, konuş. Az evvel dedim ya, senin yataylarla ne işin var ya? Kalbiyle ilgilensene. Aklıyla ilgilensene. Davranışlarıyla ilgilensene. 6 ay sonra, 1 yıl sonra işin cazibesi bittiğin zaman neyle karşı karşıya olduğunu bir görsene. Bunu söylüyorum ben. Ama oraya bakmıyorlar. Tamamen iş cinsellik. Doğru. Tamamen cinsellik. Ne olacak? Kara kaşı var. Kara gözü var. Yok dudakları da öyle. Yok tipi böyle. Yok bedeni böyle. Ne işine yarayacak yarın senin? Ne işine yarayacak? Yarın bir gün evliliği devam ettiren bu mu? Evliliğin başlaması için, aşkın başlaması için cinsellik gerekmez. Ama aşkın devam etmesi için %100'e varana kadar çok etkilidir. O yüzden insanlar lütfen şunu hasreten rica ediyorum. Anne babalardan da. Üçüncü şahıslar, işte teyzesi, kardeşi, bu buluşmak en güzelidir. İnancımız bunu emreder. Yanınızda birisi olsun. Eğer yanınızda birisi olmazsa yanınızdaki şeytandır der. Bizim inancımız böyle der. Çünkü niye? Ölçüyü kaçırıyoruz. Şirazeyi kaçırıyoruz. Sen onu kaçırıyorsan eğer ölçüyü, yanında birisi bulunsun. Siz nasıl tanıştınız eşinizle? Ben üniversitede tanıştım. Üniversitede 17 yaşında, biz üniversitede beraber okuduk. Çocukmuşsunuz. Şimdi ben çocuk diyorum. 17 yaşlar çocuk değil mi yani? Tabii yani sorumluluk duygusu taşımayacak düzeyde olan insanları zinhar evlendirmeyin. Yaşının 17 veya yaşının 47 olmasının bir esprisi yok. Orada bir tanıştınız. Sonra aileler tanıştı. Tabii 17 yaşındaydı. Tanıştık, bir karar verdik evleneceğiz diye. 4 yıl üniversitede arkadaşlık yaptık. Arkadaşlık yaptıktan sonra, üniversite bittikten sonra evlenen 3-4 kişiden biriydik sadece. Ay ne güzel. Bu istisna oluyor böyle. İstisna. Okul aşkı, üniversite Kimse evlenmiyor. aşkı. Evlenmiyor şu an. Şu anda zor Ayşe evlendiremezsiniz Hanım, kimseyi. çok tam reyting yapacak bir cümle kurarım da. Ne söyleyin. Artık komün hayatı yaşıyorlar. Ya doğru. 4 yıl beraber yaşayalım. Sen yoluna, ben yoluma. Bu rezilliğe bir son verelim. Bu 1+1 evlere bir son verelim. Daha net söyleyeyim mi? Bu ahlaksızlığa bir dur diyelim. Herkesin anası, herkesin babası var. Herkes herkesin bacısı, herkes herkesin kardeşi, herkes herkesin. Lütfen karşınızdaki insanlara cinsel bir obje olarak bakmayın. Birisinin evladı olarak bakın. Birisinin kardeşi olarak bakın. Ve kendi kardeşinize, kendi ananıza, bacınıza, teyzenize, halanıza yapmadığınızı Peygamber Efendimiz öyle diyor. Bir tanesi gelmiş Peygamberimize, zina yapmak istiyorum demiş. Evet. Hazreti Ömer hemen kılıcına davranmış. Peygamber Efendimiz sakinleştirmiş. Otur demiş. Oturmuş. Bunu demiş, annenin yapmasını ister misin? Demiş ki hayır. Teyzenin? Hayır. Halanın? Hayır. Kardeşinin? Hayır. Ablanın? Hayır. Sonra ben vazgeçtim ya Resulullah demiş. Giderken Allah Allah, ne dövdü, ne sövdü, ne hakaret etti, ne de bana bağırdı çağırdı. Ama ben vazgeçtim demiş bu işte. Evet. Şimdi Ayşe Hanım, karşı taraftaki insanı, kadını veya erkeği cinsel bir varlık olarak görmesinler. Birisinin evladı o. Sizin kardeşiniz, öbürünün bacısı, birisinin ablası ya. Onu bir insan olarak görsünler. Ama biz gibi bakıyoruz. Erkeğe veya kadına cinsel bir varlık olarak bakıyoruz. Onun kalbine talip ol ya. Onun düşüncelerine talip ol. Onun davranışlarına, onun hayata katma değerine talip ol. Buna talip olmuyor. Tamamen iş buradan yürüyor. Sonra ne oluyor? 2 aylık tanıştığı kızla evleniyor. Sonra tükeniyorlar, tüketiyorlar, Evet, evleniyorlar, tükeniyorlar. Evet. Veya dediniz ya 4 yıl mesela o Komün örnekten hayatı gidelim. yaşıyor. Aynen, 1+1 komün hayatına. evlerde Bitti. bitti. Tamam, Sen tükendik. yoluna, ben yoluma. Yoluna. Birbirimizi kullandık. Aynen Ne oldu? öyle. Allah muhafaza. En zor günlerinde yanında olan kişiyi atıyor. Ayşe Hanım, Allah muhafaza. Çok İki haram, taraf içinde Allah'ım. çok haram, Aynen. günah, yasak, yanlış, çirkin. Vebali aynı zamanda. Yanlış, lütfen. Hepsi bizim evladımız. Hepsi bizim yavrumuz. Hepsi bizim canımız. Biz niye ahlakı, biz niye namus denilen çok önemli kavramı bu kadar çok ayaklar altına aldık ya? Ya. Biraz burayı konuşmamız gerekmez mi ya? O çocuklar kimin çocukları ya? Kimin yavruları onlar? Sizin o acımasızca, ben öyle diyorum, sistemli, planlı, organize bir saldırıdır bu. Çünkü nikah akdi yok. Nikah akdi olmayan aynı evde yaşıyorlar. Ne demek bu? Aynı evde yaşamak. Şimdi evliliklerde de iki iyi ev arkadaşıyız diyorlar. Nasıl bir iğrenç bir kelimeyse o. Evet. Hayırdır, ev arkadaşı ne ya? Biz diyor 2 iyi ev arkadaşına dönüştük diyor. Yani iyi halt ettiniz yani, kusura bakmayın da yani. Bak, yönetmenimiz Levent de evleniyorsun. Dikkat et bu sözlere. Dinle. İçeriden sana geliyor. Biz küstüm yastıklarına karşıydık. Şimdi yatak odaları ayrıldı. Bakın, küstüm yastığına bile karşıyız biz. Tek yastıkta kocayacaksın bizde. Barış Manço niye boşuna söylemiş?
Bir yastıkta 40 yıl anlat babaanne. Ne oldu anlat babaannelere? Bir yastıkta şarkı. Küstüm yastığı diye bir şey çıkarttılar. 2 tane kişi ayrı yastıkta. Şimdi odalara ayırdılar. Yatak odasında yatıyor birisi. Televizyon odasında yatıyor. Neymiş efendim? Horluyor. Ya horlayacak tabii ya. Terliyor. Terleyecek tabii ya. Ne zannediyorsun sen evliliği? Şey mi zannediyorsun? Cennet barış masalı, peri masalı mı zannediyorsun? Ev horluyormuş, kokuyormuş. Ya güzel bir şekilde talkan edersin. Anlatırsın. Temizliğin ne kadar Temiz olun. Duş alın. Ya temizlik kadar güzel ne Evet. var ya? Bizim ilmihal kitaplarımızın Aynen. 80 sayfası taharetle ilgili. Aynen. Temizlik kadar, güzel kokmak kadar ne kadar kıymetli bir şey. Ne kadar önemli, ne kadar özel bir şey. Bu ayrı bir şey. Ama sırf ağzı kokuyor diye, sırf horluyor diye yatak odasını ayırmak bir cinayettir ya. Bakın bana belki bunu söylüyorum diye karşı çıkanlar olacak. Ne oluyor ayırıyorsun? Tensel temas gittiği zaman Aysu Hanım orada duygusal boşalma gerçekleşir. Dokunacaksın. Eşine dokunacaksın. Eşine sarılacaksın. Ve sen sarıldığın zaman kalpler yakınlaşıyor. Kalpler yakınlaştıkça birlikte senkronize oluyor. Bu Avrupa'da çok var ama mesela şimdi örnek vereyim biraz da karşı fikir olarak söyleyeyim hani bu yatakları ayırma falan var ya mesela evlilik Evet. içinde evliliği daha dinamik tutmak için mesela Avrupa'da İskandinav ülkelerinde falan ayrı yatıyorlar daha rahat uyuyalım. Yani sokakta çapraz gezen her uyuyalım. 2 kişiden bir tanesi gayrimeşru ilişkinin sonucu doğmuş. Orada mı yani diri tutmuşlar? Hayır evlilik mesela hani uzun ömürlü olsun diye sürekli dip Uzun dibe ömürlü mü değil olmuş? de. Yok işte olmuyor işte onu diyorum. Niye olmuyor? Diyorum ya. Aslında arada özlemek de iyidir hocam ya. Bakın. Hani böyle sürekli dip dibe böyle bir alanın mı? Şimdi Aysu beni tahrik etmek için bu cümleleri kullandığını biliyorum. Hayır Ama gerçekten bir şey özlemek söyleyeyim. iyidir Bakın, arada. ama özlemek bu değildir. 10 yıl sürecekse belki 20 yıl sürecek. Özlemek bu değildir. Bakın yanlış mesaj veriyoruz. Topluma mesaj veriyoruz. Bakın özlemek. Avrupa dedin. Ben İskandinav ülkeleri başta olmak üzere sokaktaki her 2 çocuktan bir tanesi gayrimeşru ilişki sonucu. Ne evliliği ya? Amerika'da bakın bir istatistik söyleyeyim size. Amerika'da araştırma yapılıyor. Diyorlar ki ya evliliklerin %65'i boşanmayla sonuçlanıyor. Biz evlilik müessesesine yatırım yapmamalıyız diyor. Çünkü kapitalist bir düşünce ya. Mesela bir fabrikanız var sizin. Fabrikaya bir mal veriyorsunuz makinelere. Çıkan fason oranı eğer %65 ise o fabrikayı kapatırsınız yani. İşte bizim diyor evlilik müessesesini kapatmamız lazım diyor. Ya sen hangi evlilikten, hangi Avrupa'dan, Hatta bir sanatçı söylemişti bize. hangi evliliğin uzun sürmesinden bahsediyorsun Allah aşkına? Hocam sanırım Yeşim Salkım mıydı? Evliliğiyle alakalı bir röportajda söylemişti. O da böyle söylemişti. Demişti ki daha dinamik tutmak için ilişkimi evlendiği kişiyle ayrı yatıyormuş arada. Oydu sanırım. Ben söyleyeyim mi? Heh. Doğrusunu söyleyeyim mi? Yeşim Salkım Hanım yanlış söylemiş. Ben doğrusunu söylüyorum. Doğrusu şudur. Dediğiniz çok kıymetli bir cümle. Ama ne olursa açıklamama müsaade edin. Şudur özel. Evet, evliliklerde bazen eşler birbirini şöyle yapıyorlar. Vıcık vıcık. Bakın. Sık boğaz ediyorlar. Sıkıyorlar. Bir, vıcık vıcık yapıyorlar. Erkeğin fıtrat olarak eril, kadının fıtrat olarak dişil. Allah'ın yaratmış olduğu sistemde bir şeyi vardır. Avrası vardır. Bir fıtratı vardır. Bir özelliği vardır. Kadının ve erkeğin. Erkek bazen zaman zaman kendi iç dünyasına çekilmek ister. Gitme üstüne. Gitme üstüne. Bakın cümleleri böyle kurmak. Erkek bazen ya da kadın mesela bazen çok yorulur, çok bunalır. Eşiyle konuşamadı. Birileriyle hasbihal etmek, konuşmak ister. Kadın konuşmak ister. Çok konuşur değil bakın. Cümleye ne seçtiğime dikkat ettiniz mi? Kadın konuşmak ister. Çünkü Allah'ın yarattığı kafasının ön bölgesindeki o bölge büyüktür kadında. Erkeğinki küçüktür. Şimdi ise fıtrat olarak böyle. Kadın anlatmak ister. Süreci sever kadın. Erkek sevmez. Şimdi kadın erkek fıtrat özelliklerini birbirlerine bilirlerse ne yapacaklar? Bunu nasıl şekillendirecekler? Mesela tatiller. Tatiller. Mesela ayrı ayrı annenin yanına bir hafta, bir gün, birkaç gün. Babanın yanına bir gün, bir hafta, birkaç gün. Bu yatakları ayırmak değil ki Aysu Hanım. Mesela fiziki olarak, mekan olarak. Mesela erkek futbol oynamayı seviyor. Bırak izin ver ya. Gitsin adam haftada bir gün. Erkek dışarıda arkadaşlarıyla ava gitmeyi seviyor. Ya bırak izin ver. Hanımefendi annesine gittiği zaman mutlu ol. Bırak izin ver ya. Hanımefendi arkadaşlarıyla güne gitmeyi seviyor. Ya izin ver. Budur. Anlatabiliyor muyum? Şu değildir. İşte Yeşim Salkım Hanım'ın dediği gibi evin içinde yatakları ayırmak değildir bu. Tam tersine.
Fiziki ortamları değiştirmek tedbirli mekanda sevgili peygamberimiz ne demiş? Sevgili peygamberimiz demiş ki tedbirli mekanda ferahlık vardır. Niçin? Mekan değiştirdiğiniz zaman. Evet ama yatakları ayıramazsın. Ayırdın mı? Duygusal boşanma olur orada. Evlilik biter. Biter. İki yabancıya dönüşürsünüz evin içinde. Sonra kedini köpeğini aşkım diye sevmeye başlarsın. Hiç kusura bakma böyle bir dünya yok yani. Onun için bazı mesajları, bazı kelimeleri kullanırken dikkat etmek lazım. Yatakların ayırmasına zinhar karşıyım. Peki. Hocam şimdi aslında biraz da gündemden birkaç konuyla Olur. ilgili konuşmak istiyorum. Mesela geçtiğimiz haftalarda maalesef genç bir futbolcu Evet. hayatını kaybetti. Olayda da ismi geçen bir şarkıcı kız vardı. Aleyna Akalaycıoğlu. Sevgilisi rapçi. Aslında bu günümüzün örnekleri, günümüzün gençleri. Yani böyle ilişkiler var. Ben de bunlarla ilgili biliyorsunuz yayınlar yapıyorum. İzliyorum çok evet, dikkatle teşekkür takip ediyorum. ediyorum. Maşallahınız var ha. Evet, Çok iyi. dikkat çekmeye çalışıyoruz. Toplumsal mesaj vermeye çalışıyoruz ama maalesef bir yenisi daha yaşanmıyor değil yani. Burada da mesela Aleyna rapçi sevgilisi sonra eski sevgilisini diğer sevgilisine kışkırtıyor falan böyle. Ne zaman biz bu hale geldik? Çok değerlerimizi kaybettik sanki değil mi? Yani olan orada gencecik bir çocuğa oldu mesela. Şimdi Ve silah konusuna da geleceğim orada çünkü silahla vuruldu. bu bahsettiğiniz örnek ve anlattığınız konu yıllardır bağıra bağıra anlattığım örneklerden bir tanesi. Urfa'da da yine bir olay yaşadık. Evet. Onu da bahsedin isterseniz. Aysu Hanım bakın. Şimdi siz televizyonlardan, dizilerden, filmlerden, ekranlardan, videolardan, oyunlardan, animelerden, mangalardan, müziklerden 24 saat şiddet yayını yaparsanız karşı taraftaki insana şiddet uygular. Bu nasıl bir şeydir? Mesela bir iki tane örnek vereyim. Mesela siz bana rapçi, işte futbolcu, ben beden eğitimi öğretmeniyim ayrıca. Yani çok da ilgi alanıma girer. İyi de bir Fenerbahçeliyim. Yani o çocuğun olayında ciddi takip ettim ben. Kubilay Kundakçı evet. Çok ciddi de takip ettim. Tabii sizin kadar ayrıntıya vakıf değilim ama izledim. Çünkü çok önemli bir olay ve sorduğunuz soru da çok kıymetli. İnsan içi cız ediyor değil mi? Çok üzücü Cız bir olay. mı? Kahroluyorsun ya. Gencecik bir çocuk. Neye kurban gittiğini bilmiyoruz. Gitmiş bir kurban. Birileri bir pusu kurmuş. Birileri bir şey kurmuş. Bir şey olmuş. Gitmiş ölmüş. Ne oldu şimdi? Öldü gitti. Peki onun anasına bir sorsanıza. Bir babasına. Bakın burada söylediğiniz kıymetli bir cümle vardı. Şimdi kimin elinin kimin cebinde belli olmadığı bir trafikte, kimin elinin kimin cebinde olmadığını öğütleyen bir dizi sektöründe, sinema sektöründe, kitap sektöründe, Wattpad kitapların çoğu böyle. Ben sobada yakmam bazı kitapları. Sobada yakmam. Bunu anlatıyor. İşte beraber arkadaşlardı. Onun arkadaşı ondan ayrıldı. Öbürünün arkadaşıyla çıkmaya başladı. Öbürünün arkadaşı ondan ayrıldı. Öbürünün arkadaşıyla çıkmaya başladı. Sonra onlar ikisi de ayrıldı. Ondan sonra üçü. Bütün bunlar hep böyle mesajlar veriliyor. Nereye? Akla. Nereye? Kalbe. Ne zamandan beri veriliyor? Çocuk eline ekranı aldığı andan itibaren veriliyor. Oyunda mesela Cappuccino diye bir karakter var. Oyunun adını söylemeyeceğim. Tamam. Cappuccino diye bir karakter var. Arkadaşı kendini aldatıyor. Kız arkadaşı. Elinde beyzbol sopasıyla okuldaki önüne gelen herkese şiddet uyguluyor. Kaç yaşındasın sen baba? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oyunların hepsinde şiddet var. Öldürdün mü bonus veriyor sana. Var evet. Bir oyun vardı yasaklandı o da balina oyunu. Bilir Ne bir anneler. oyunu Aysu Hanım? O da yasaklandı Türkiye'de. Bütün oyunlarda Çoğunda var. şiddet var. Adını söylemeyeceğim. Yok. Bir sürü oyunda şiddet var. Bir sürü oyunda nefret var. Çocuk nasıl besleniyor? Annesi indiriyor önüne telefonu. İstanbul'u gezse geliyor yine telefona bakıyor. Ekran bağımlılık süresi Z kuşağında 16 saate. Çocuklarımızda 7.2 saate, anne babalarda çıkmış. Dünya ortalamasının 6.8 saatin bile üstündeyiz. Buradan besleniyor. Mesela 23 Nisan geliyor. Aysu Hanım, çocuğunuz var mı? Küçük çocuğunuz bilmiyorum okula giden. Evli değilim ben. Ha özür diliyorum. Çok kusura Önemli değil. bakmayın. Biliyor takipçilerimiz. Ya ben Siz yeni tanışıyoruz hocamla o yüzden. Ben bilmiyordum. Evet. Mesela 23 Nisan anne babalara özellikle buradan söylüyorum. 23 Nisan 19 Mayıs. Çocuklara müzik eşliğinde bir takım figürler yaptırıyorum. 12 yeğenim var bu arada. Takip edeceğim. 12 Bakın yeğenim var. söylüyorum. Müzik eşliğinde çocuklara bir takım hareketler yaptırıyorlar. Allah aşkına o müziklerin içinde geçen kelimeleri bir dinlesinler. Rap müzikleri falan. Bir dinlesinler lütfen ya. Bugün lise grubundaki çocukların en çok dinlediği 3 tane müziğin içindeki geçen kelimeleri Allah aşkına bir dinlesin anne babalar ya. Ne geçiyor? Şimdi müzik mi dinliyor senin çocuğun? Kimlik inşası yapılıyor senin çocuğuna. Ne oluyor? Oyunlar bunu yapıyor. Bakıyorsun animeler.
Ona bakıyorsun sabahtan akşama kadar çocuğa verdiği mesaja bak. Mangalara bakıyorsun, eski çizgi romanlar. Bizim Texas Tom Mix'lerimiz eski. Bakıyorsun çocuğa bir cinsiyetsiz toplum projesinden başlıyor. Şiddetten devam ediyor, nefretten devam ediyor, aldatmadan devam ediyor. Toplumdaki tüm ahlaki olarak bütün DNA'sını dibine dinamit koyacak bütün her şeyi gösteriyor orada. Dijital platformların hepsi böyle. Çizgi film diye çocuklarımıza ta küçücük yaşlardan bize yutturulan bütün çizgi filmlerin içine bakıyorsunuz. Hepsinde bahsettiğimiz şiddet, nefret, öfke, aldatma hepsi var. Böyle giderse ne Peki olur? şeye geleceğim, futbolcuya geleceğim. Besledik. Sonra da toplumun içerisine girdiğimiz zaman ne oldu? Bir baktık aşkın bitti öbürüyle başla. Aşkın bitti öbürüyle başla. O onu bir yaptı, bu bunu aldı, o onu gitti. Saçma sapan, hiç alakasız bir şekilde çarpık, iğrenç ilişkiler, çarpık ilişkiler, bir türlü ahlaki olarak bir zemine oturmayan, sağlıklı olarak bir kadınla bir erkek arasında yürümemesi gereken her şey var. Yürümeyen bütün ilişkiler ondan sonra topluma sanki bu çok modern, sanki bu çok güzel, sanki bu çok iyiymiş gibi romantik ve sevgili kelimelerle içine de aşk kelimesi gibi Allah'ın yarattığı en güzel duyguyu da katarak onun da özür diliyorum ırzına geçerek insanlara pazarlama yapılıyor. Sonra ne oluyor? İşte sonra bu oluyor. Bu var ya bu çok hafif. Sizin haberiniz var mı geçen yıl Türkiye'de kaç tane kadın öldürüldü? Biliyor musunuz kaç tane kadın öldürüldü? Şu sayısını hatırlamıyorum şu anda da bayağı bir kaç bin hocam? 1000'e yaklaştı. Bin. 1000'e. Evet. Niye öldürüldü bu kadınlar? Kimisi boşanmak istiyordu. Kimisi boşandığı eski eşi tarafından. Kimisi erkek arkadaşı tarafından. Kimisi bilmem ne tarafından. Peki nasıl beslendi bu toplum? Bu toplumu böyle beslerseniz, bu toplum buradan yürürse kalbine, aklına, biz midemize giren domuzlarla ilgileniyoruz. Ya sen kalbine, aklına giren domuzlarla ilgilen, ahlaksızlıkla ilgilen, kötülükle ilgilen. Midene gireni bırak boş versen. Senin kalbinde domuzlar dolu. Aklında domuzlar dolu. Aklında kötülük dolu. Aklındaki yanlış şeyler dolu. Bunlarla mücadele etmeden ne olacak? İşte bu şekilde halimiz. İşte Maalesef. Gencecik bir çocuk ölür gider. Bir hafta yas tutarsınız, herkes konuşur. Siz Allah'tan o cinayet davalarını uzun uzun konuştunuz da. Vallahi yani gündemde tutmaya çalışıyoruz ama sahip çıkın diyoruz her zaman. Çocuklarınıza sahip çıkın. Dışarıda bulamadığı sevgi, içeride bulamadığı sevgiyi dışarıda aramaya başlayınca bu kez bunu soracağım. Siz hem bir eğitimci, öğretmenlik yaptığınız uzun yıllar. Şimdi bakıyoruz okullarda da şiddet olayları arttı. Ben diyorum ki mesela dışarıda nasıl bu çeteler bunları avlıyor? Nereden buluyorlar bu silahları? Demek ki diyorum evde bir şey eksik. Çocuk bulamıyor, dışarıda bir şey mi duyuyor, ona mı kanıyor? Ne oldu hocam böyle? Yoksa sosyal medyadan mı böyle herkes bir racon kesiyor? Şimdi bugün Şanlıurfa'da Maalesef bir evet. tane çocuk elinde pompalı tüfekle okula gitti. 16 tane kişiyi, işte polis var, içinde hizmetli var, çocuğumuz var, öğretmenimiz var. Yaraladı, en sonunda da intihar etti. Aysu Hanım biraz durabilir miyim? Burada özellikle biraz durabilir miyim? Kameraya da bakayım söyleyeyim. Ne olmasını bekliyorsunuz ya? He? Yani kıyamet mi kopması lazım ya? Bas bas bağırıyorum ya. Bas bas bağırıyorum. İlkokul öğretmenliği, ilkokul müdürlüğü, lise öğretmenliği, lise müdürlüğü, ortaokul öğretmenliği, ortaokul müdürlüğü. 7 yıl bir eğitim sendikasının başkanlığını yaptım. Bas bas bağırıyorum. Allah rızası için şu kesintisiz eğitimden vazgeçin. Niçin kesintisiz eğitimden vazgeçin diyorum. Neden? Eğitim sisteminde olmaması gereken çocukların, okumaması gereken çocukların, okula gitmemesi gereken çocukların, şimdi diyecekler ki hoca şeye mi karşı, eğitime mi? Yok, eğitime falan karşı değil. Çocuk okuyamayacak ya, okuyamayacak. Bırak dışarıdan okusun. Bitirmesi gerekiyorsa dışarı. Sistemin içerisinde var olmaması gereken çocukların, sistemin içerisinde var olarak çeteleşmeler, gruplaşmalar, tehditler, şantajlar. Ya öğretmen öğretmenliğini yapamıyor Aysu Hanım ya. Öğretmeni tehdit ediyorsun sınıfta. Önümüze iyilik derdik biz eskiden öğretmeni görünce. Şimdi ne oldu? Çocuğumun psikolojisini bozdu diye okulu basıyorsun. Öğretmenin ne itibarı kalmış? Ben eğitimciyim. Ne itibarı kalmış öğretmenin? Hiçbir yaptırım gücü yok çocukların üzerinde. Hiçbir yaptırım gücü yok okulların. Öğretmenlerimiz bu hale gelmiş. Neden? Sistemde okumaması gereken çocuklar sistemde. Niçin? Kesintisiz eğitim var. 4+4+4. 12 yıl çocuk okumak zorunda. Niye okumak zorunda? Okumaması gereken. Avrupa bunu yapıyor. Meslek gruplarına gönderiyor çocukları. Avrupa'da meslek okumak diye bir şey var. Herkes okuduğu mesleği okuduktan sonra gidiyor iş hayatına atılıyor. Biz niye beceremiyoruz ya? Olmaması gereken çocuk sistemin içerisinde.
Akran zorbalıkları, arkadaş baskısı, tehditler, şantajlar, her türlü 11-12 yaşına girmiş. Alkol, sigara, okullarda çocukların kullanmaması gereken bir sürü zararlı maddeler. Ne oluyor? Bunlar işte böyle oluyor. Ne yapmamız lazım? Eğitim sistemimizi yeniden konumlandırmamız lazım. Ne yapılabilir? Mesela şimdi en son çıkan yasa tasarısında da hani konuştuk yayından önce size. Anne babalara da mesela o silah bulunduran veya şey yapan onlara da ceza gelecek. Anne babalara silah bulunduran değil. Hayır, çocuklar temin ediyor ya onu. Bunu ben daha önce söylemiştim. Suça karışan çocukların anne babasına da ceza çocuklar. vereceksiniz. Evet. Demiştim. Hı hı. Bunu ben de söyledim. Evet. Hatta yazdım da. Destekliyorsunuz yani. Desteklemez miyim? Ya bakın anneler babalar çaresiz. Anneler babalar yetersiz. Anneler babalar sahipsiz. Anneler babalar maalesef çocukların üzerinde yeterince anne baba olma rolünü yerine getiremiyorlar. Çocuklarımızın yediklerinden, içtiklerinden, az evvelden beri bağıra bağıra anlatmaya çalıştığım, beslendiklerinden, izlediklerinden, gördüklerinden ne oluyor? Yanlış etkileniyor. Akım diyor. Mesela bir akım konuştuk değil mi sizden şeyden önce? Ne akımlar var ya. 11 yaşındaki Arda'mızı merdivenlerden aşağı bisikletinin frenini kesip gönderen çocuklar hangi akımı acaba sergiliyorlardı? Okulda arkası ya neyse bir Evet, sürü. çok. Bütün bunları hepsi kimi etkiliyor? Bizim Sosyal çocuklarımızı medya. etkiliyor. O yüzden 15 yaş bile geç. 18 yaşından önce sosyal medya yasak olmalı bu ülkede. Tüm dünyada evet kararlar alınmaya 15 başladı. yaş artık. Avusturya'daki anneler ilk Avusturya'da oldu. Evet. Anneler acaba kaç yıl mücadele ettiler? Şu an 6 tane Avrupa ülkesinde çıkacak bazılarından çıkıyor. Bizim ülkemiz bu konuda adım attı, atmalı, 18 yaşına gitmeli. Hatta Türkiye'de birçok oyun yasaklanmalı. Dijital platformlar, özellikle dijital platformlar, çocuklara dönük dijital platformlar. Anne babalara, kadınların 35 yaşına kadar sadece izleyecekleri 4 şeyden birisi olan o dijital platformların bazıları yasaklanmalı. Yasaklanmalı. Yasak hocam, yasak da olur mu? Evet. Devletimiz yasaklayacak, ilgili kurumlarımız bilinçlendirecek, toplum olarak biz de bir karar vereceğiz. Ne kararı vereceğiz? Biz iyi bir toplum olmak istiyor muyuz? Ahlaklı bir toplum olmak istiyor muyuz? Geleceğimizi, bakın etrafımız savaş alanı. Yarın bir gün bu savaşın bize geleceğini Sağır Sultan'a söyleyin, o bile söyler. Acaba biz gerçekten vatanının, memleketini, milletini, değerlerini, bayrağını, İstiklal Marşı'nı, inançlarını seven bir topluluk muyuz, bir nesil miyiz yoksa içimizde hainler mi çok? Ya dikkat Ne yapacağız? edin. O zaman ne yapmamız lazım bizim? Bir karar vermemiz lazım. Karar verdikten sonra da sistemli ve bilinçli bir şekilde devletimiz kararlar alacak. Biz de o bilinçlenme çalışmalar. Ben anlamıyorum, ben bilmiyorum. Ruhuna Fatiha o zaman canım benim. Ya yoksa diyor hocam 2045'te manevi boşluğa düşeriz iyice. 2045'te insan nesli bitiyor. Biter. Yaklaşık olarak 5-6 yıl içerisinde manevi olarak insanlarımızda ciddi bir boşluk var. Peygamberimizi hayattan dışlamaya çalışan, özür diliyorum, geri zekalılar var. Bunu özellikle söyledim. Peygamberi hayattan dışlamaya çalışan, Kur'an'ı sadece bize Kur'an yeten diyen aklı evveller var. Maalesef inancımızı sulandıran, inancımızın dibine dinamit sokmaya çalışanlar var. Allah'tan korkun ya. Siz Allah'tan korkmuyor musunuz ya? Bu dinin temeli belli. Kur'an, sünnet, icma-i ümmet, kıyas belli. Ehli sünnetin yolu belli. Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz ya? İnsanlardaki bu manevi boşluğu nasıl telafi edeceksiniz? Aha çocukların hali. Hani inanç, hani din, hani peygamber, hani karıncayı bile incitmeyen peygamber, hani kuşu öldü diye çocuğa taziyeye giden peygamber. Anlatabiliyor musunuz çocuklara? Anlatmıyorlar, anlatamıyorlar. Bazıları anlattığı zaman kendinin linçleneceğinden korktuğu için hiç konuşmuyor bile. Ne oluyor sonra? Senin için en önemli olan 2 tane kıymetli değeri, Kur'an'ı ve peygamberimizi çocuklara anlatamazsan herkes herkese şiddet uygular. Herkes nefretle bakar. Toplumda işte bana korna çaldın der, omuz attın der, cinayet işler. Aldatmalar artar, ahlaksızlık dibine kadar artar, toplum bozulur. İnsanlar zannediyor ki bu devlet niye çöker? Bu toplum niye çöker? Bizim 15 tane devletimiz niye çöktüyse öyle çöker. Cumhurbaşkanlığı forsunda 16 tane yıldız niye var? 16 devleti temsil ediyor. 15'i nasıl yıkılmış ya? 15'i ahlaksızlık, aile yıkıldı, toplum göçtü. Şimdi 16. devletimize göz dikmişler, bu devleti yıkmaya çalışıyorlar ahlaksızlıkla. Peygamberi anlatmıyorsun, Kur'an'da anlatmıyorsun doğru düzgün. Bunu örnek de vermiyorsun. Okullarımızda da maşallah okutamıyoruz. Okutmaya kalksak herkes ayağa kalkıyor. Peygamberden örnek ver. Herkes... Çocuk sevmediğini nasıl tanıyacak? Yani tanımadığını nasıl sevecek değil mi? Anlatamazsan böyle olur. Böyle Bize olur. bir nazar oldu. Cumamız pazar oldu. Bize her ne olduysa Aysu Hanım azar azar oldu. Ya. Azar azar aile kalemimizin altından, azar azar ahlak kalemimizin altından, azar azar insan fıtratımızın altından çekiyorlar ve biz maalesef bu yıkıntıların altında kalacağız. Maalesef. Bunu daha detaylı bir başka programda yine hocam konuşalım. Bitti mi?
Bitti, süremiz bitti. Hadi. Evet. Daha uzun konuşacaklarımız sürdü. vardı. Evet, çok var. Hocamın sohbetine de doyum olmuyor. Estağfurullah. Maşallah değer kattınız hocam. Estağfurullah. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür Ben de ediyorum. çok teşekkür ederim. Siz de merak ettikleriniz varsa yorumlarınızı yazın. Aynı düşünebilirsiniz, düşünmeyebilirsiniz. Saygı çerçevesinde yazsınlar. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Bay bay.